20. yüzyılın büyük bölümünde dünya iki farklı sistem arasında bölünmüştü. Bir tarafta özel mülkiyeti, serbest piyasayı ve bireysel özgürlükleri savunduğunu iddia eden kapitalizm vardı. Diğer tarafta ise eşitlik, sınıfsız toplum ve devlet kontrolü üzerine kurulu komünizm. Bu iki sistem yalnızca ekonomik modeller değildi. Aynı zamanda iki farklı gelecek tasavvuruydu. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Sovyetler Birliği Doğu Avrupa'yı kontrol altına almış, ABD ise Batı dünyasının lideri haline gelmişti. Soğuk Savaş boyunca taraflar doğrudan savaşmamış, ancak teknoloji, propaganda, uzay ve silahlanma alanlarında kıyasıya bir rekabete girmişti. 1957'de Sovyetler Birliği Sputnik'i uzaya gönderdiğinde dünya şok olmuştu. Bu yalnızca bir uydu değildi, komünizmin teknolojik olarak geri kalmadığını gösteren güçlü bir mesajdı. Ardından Yuri Gagarin uzaya çıkan ilk insan olmuş, Sovyetler uzun süre uzay yarışında öne geçmişti. Ancak 1970'lere gelindiğinde tablo değişmeye başlamıştı. ABD, Ay'a insan göndermiş, bilgisayar teknolojilerinde büyük ilerlemeler kaydetmişti. Sovyetler Birliği ise ekonomik olarak zorlanıyor, merkezi planlama sistemi giderek hantallaşıyordu. 1980'lerde bu sorunlar daha görünür hale gelmişti. Afganistan Savaşı, petrol gelirlerindeki düşüş, üretim verimsizliği ve artan toplumsal huzursuzluk Sovyet sistemini zorluyordu. Mihail Gorbaçov'un başlattığı Glasnost ve Perestroika reformları sistemi kurtarmayı amaçlamıştı, ancak süreç kontrolden çıkmıştı. Ve 1991 yılında Sovyetler Birliği resmen dağılmıştı. Gerçek tarih burada sona ermişti. Ama ya bitmeseydi? Sovyetler Birliği yıkılmasaydı, bu yalnızca bir devletin ayakta kalması anlamına gelmezdi. Bu durum, komünizmin küresel ölçekte meşruiyetini koruması demek olurdu. Doğu Avrupa'da baskı artar, reformlar büyük ölçüde sınırlı kalırdı. Doğu ve Batı arasındaki fiziksel bölünme sembolik olmaktan çıkıp kalıcı hale gelirdi. Asıl büyük değişim, teknolojik ve bilimsel alanlarda yaşanırdı. Çünkü bu dünyada uzay yarışı asla bitmezdi. Sovyetler Birliği, Ay'a çıkamamanın yarattığı prestij kaybını telafi etmek için uzayı bir vitrin olarak görmeye devam ederdi. Uzay istasyonları çok daha erken tarihlerde büyütülür, Ay'da kalıcı üsler kurma fikri ciddi projelere dönüşürdü. Uzay artık yalnızca bilimsel bir alan değil, ideolojik bir cephe haline gelirdi. Kapitalist dünyada uzay, özel şirketlerin ve bireysel girişimlerin alanına dönüşürken, komünist dünyada uzay, devletin varoluş mücadelesinin bir parçası olurdu. Bu dünyada uzay yarışı hiçbir zaman sembolik bir prestij mücadelesi olarak kalmazdı. Sovyetler Birliği yıkılmadığı için uzay, yalnızca bayrak dikilecek bir yer olmaktan çıkar, olası bir küresel savaşta insanlığın yedek gezegeni olarak görülmeye başlanırdı. Sovyet askeri doktrinlerinde ilk kez dünya dışı yaşam alanları kavramı yer alırdı. Ay yörüngesinde devasa istasyonlar planlanır, Mars'a tek yönlü kolonizasyon senaryoları ciddi biçimde tartışılırdı. Bu projeler yalnızca bilim insanlarının hayali olmazdı. Olası bir nükleer savaşta insan soyunun devamını sağlamak için hazırlanan gerçek stratejiler haline gelirdi. Batı dünyası bu gelişmelere kayıtsız kalmazdı. ABD ve müttefikleri, uzayı devletlerin değil şirketlerin yönettiği bir alan haline getirmeye çalışırdı. Özel uzay programları çok daha erken doğar, yörüngede ticari istasyonlar kurulurdu. Uzay, ilk kez iki ideolojinin değil, iki farklı insanlık anlayışının çatıştığı yer olurdu. Bu durum, teknolojinin gelişme biçimini de değiştirirdi. Batı'da bilgisayarlar kişiselleşir, internet bireyler arası iletişimi güçlendiren bir ağ olarak yayılırdı. Doğu'da ise teknoloji daha çok güvenlik, izleme ve merkezi planlama amacıyla geliştirilirdi. Aynı teknolojiler iki farklı ideoloji altında iki farklı dünyaya hizmet ederdi. Ancak Sovyetler Birliği denildiğinde teknolojik gelişmelerin bir yüzü daha olurdu. Nükleer enerji. Sovyetler, nükleer teknolojiyi yalnızca silah olarak değil, sistemin gücünü kanıtlayan bir kalkınma aracı olarak da görürdü. 1986'da Çernobil nükleer santralinde yaşanan felaket, gerçek tarihte Sovyet sisteminin kırılganlığını ortaya koymuştu. Bu alternatif dünyada ise Çernobil bir son değil, bir dönüm noktası olurdu. Felaketin ardından Sovyetler Birliği, nükleer teknolojiyi tamamen terk etmek yerine daha ileri, daha güvenli ve daha kapalı sistemlere yönelirdi. Yer altına kurulan reaktörler, askeri denetimli enerji şehirleri ve tamamen izole edilmiş nükleer bölgeler ortaya çıkardı.
İdeolojik çatışma bu noktada daha da derinleşirdi. Komünizm artık tanklarla değil, istikrarsız ülkelerde düzen ve eşitlik vaadiyle yayılmaya çalışırdı. Latin Amerika'da ABD destekli rejimlere karşı çıkan hareketler, Sovyetler tarafından daha güçlü şekilde desteklenirdi. Afrika'da yeni bağımsızlığını kazanmış ülkeler, kapitalist sisteme alternatif olarak komünist modele yönelirdi. Asya'da ise Çin ile Sovyetler arasında rekabet sürse de, Batı'ya karşı ortak bir cephe oluşurdu. Kapitalizm ise bu tehdit karşısında değişmek zorunda kalırdı. Batı dünyası sosyal devlet uygulamalarını güçlendirir, aşırı eşitsizlikleri törpülemeye çalışırdı. Çünkü bu dünyada kapitalizm, halkını kaybederse ideolojisini de kaybedeceğini bilirdi. Sonuçta dünya, tek bir sistemin kazandığı bir yer olmazdı. Aksine, iki sistemin de hayatta kalabilmek için sürekli evrildiği bir denge ortaya çıkardı. Bu nedenle ideolojik mücadele yalnızca sloganlarla değil, yaşam biçimleriyle sürdürülürdü. Batı'da bireysel özgürlükler teknolojiyle genişlerken, Doğu'da istikrar ve güvenlik yine teknolojiyle sağlanırdı. Batı insanı daha özgür ama daha yalnız olurdu. Doğu insanı daha güvende ama daha yakından izleniyor olurdu. Ve dünya ilk kez şunu fark ederdi. Mükemmel bir sistem diye bir şey yoktu. Her sistem ancak karşısında bir alternatif varken kendini geliştirebilirdi. Ve belki de bu yüzden o büyük savaş hiç yaşanmazdı. Çünkü iki kutup da bilirdi ki, bu savaşın kazananı olmayacaktı. Nükleer silahlar, uzaydaki koloniler, küresel teknoloji ağları, hepsi tek bir hatada geri dönülmez bir yıkım yaratabilirdi. Devletler kadar halklar da bu gerçeğin farkına varırdı. İnsanlar artık hangi sistem kazanacak sorusundan çok, hangi dünya ayakta kalacak sorusunu sormaya başlardı. Bu yüzden dünya korkuyla değil, dengeyle yönetilirdi. Sovyetler Birliği yıkılmazdı. Kapitalizm de tek başına hüküm sürmezdi. İnsanlık iki uç arasında sıkışmak yerine o gerilimden öğrenmeyi başarırdı. Ve belki de bu yüzden bu dünya daha huzurlu değil ama daha bilinçli bir yer olurdu. Çünkü herkes şunu bilirdi. Eğer bu denge bozulursa kazanılacak bir dünya kalmazdı. Bu dünya barış içinde değil, sadece felaketin bir adım gerisinde yaşardı. Tarihsel anomali. Bir karar, başka bir tarih.